Şöyle gönderdim. Halit gönderdim ama kardeşim dur bakalım. Kadir, eyvallah kardeşim, hoş gelmişsin. Şimdi şöyle yapalım. Ayarlarını yapıyorum. Aleykümselam, aleykümselam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi. Halit, ben sana gönderdim ama linki gönderdim ama bir bak bakalım. Aleykümselam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Mete, aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Az önce bir yayın yapıyorduk. Yayını durdurduk. Yeniden başladık yani. Özelleştirme diyelim şöyle. Kabul ettim ama Meten selamünaleyküm. aleykümselam kardeşim. Sesin çok az geliyor ya. Yine gölgelerdesin, böyle karanlıklardasın. Abi malum kamu çalışanıyız. Kendimizi pek öyle Evet, anladım. şey yapıyoruz. Anladım. Yüksel abi nasılsın? İyi misin abi? Sesin çok az geliyor nedense ya. Şimdi nasıl? Şimdi? Vallahi az geliyor ama He, nasıl benim yapsak? Bir buradan değil kulaklık yani. getireyim ben. Ben bir kulaklık getireyim bakayım o şekil nasıl oluyor abi. Olur, kulaklıkla olur. O uzaktaysa şey olur. O ses az gelebilir.
Yazılanlara da bakalım da. Arkadaşlar herkes hoş geldi, sefa geldi. Böyle yapalım bunu. Biraz süperim. Serdar tekrar hoş gelmişsin. Özcan, Mete hoş geldin kardeşim. Mehmet Emin hoş geldin kardeşim. Erhan hoş geldin. Ali Veli hoş geldin. Seyfik hoş geldin kardeşim. Ahmet hoş geldin. Mehmet abi hoş gelmişsin tekrar. Mehmet abi yazdığını görüyorum. Herkesin yazdığını görüyorum. Evet. Arkadaşlar videolar beğeni yapalım, paylaşım yapalım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hasta olacağız. Yeni daha iyileştik. Kendimize hiç dikkat edemiyoruz ya. Aleykümselam Haydar. Hoş geldin. Ses var mı abi ses? Konuş bakalım. Ses var mı? Ses. Ses var da çok az yani. Çok az nedense. Evet. Bir çıkayım abi bir daha deneyeyim ben. Nasıl? Tamam. Tekrar gönder. Tekrar bak. deneyeyim. Tekrar gönder. Şimdi eyvallah kardeşim. Hoş gelmişsin tekrar. Arkadaşlar amacımız böyle muhabbet etmek, bilgi alışverişinde bulunmak. Ondan sonra sizlerin her zaman ben anlatıyorum. Bugün de istiyorum ki siz anlatın, ben dinleyeyim. Gittiğiniz, işlem yaptığınız, ne bileyim böyle bir yaşadığınız, edindiğiniz tecrübeleri dinlemek istedim. Ve diğer işte burada Halit arkadaşımız var. O da aynı her zaman görüştüğümüz kardeşimiz. Çoğumuz da tanırlar. O da onun da bir işi var. O da yayına bağlanayım dedi bana. Ondan sonra onu da şimdi yayına bağlayacağız. Biraz da muhabbet edelim. Bugünümüz de böyle geçsin arkadaşlar. Elinde videosudur, resimdir, herhangi bilgi olan bir şey varsa, birisi olan varsa Telegram'a gönderebilirler. Telegram linklerimizi bizim videolarımızın açıklama kısımlarında var, mevcut. Oraya gönderebilirler arkadaşlar. Ona bilahare böyle müsait olduğumuz zaman bakacağız. Bilginiz olsun yani. Evet, şimdi yayında iyi geliyor sesi diyor. Yayında iyi geliyor sesi. Beğeni atalım demiş kardeşim. Yeni çıkan program görüşümüz nedir? Arkadaşlar marka vermeyin. Hoş geldin tekrar. Konuşsana. Marka vermeyin. Markalar hakkında yorum yapmıyorum arkadaşlar. O da özel ne istiyorsanız yazarsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani sıkıntı yaşamayalım. Kimsenin de ne diyeyim, ticaretine bir şey yapmayalım yani. Sekteye uğratmayalım. Vatandan selamlar. Hoş geldin. Böyle hoş geldin kardeşim. Abi galiba olmuyor. Konuş Maalesef. bakalım Halit. Ses gelmiyor abi. Yok, sesin çok az geliyor, ben duyuyorum da. Arkadaşlar duyuyor mu acaba? Vallahi duyuyorlardır galiba. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Benim konuşma sesim iyi mi arkadaşlar? Ses iyi diyorlar onlar. Duyuyorlar yani. Tamam. Sadece ben Tamam duyuyorum. abi. Yani az duyuyorum. Duyuyorum da az duyuyorum. Hatta ben O zaman bakıyorum sen yani. biraz sesi
Bak millet diyor ki sesin gayet net diyor. Demek ki abi sende problem var. Sen biraz sesimi aç. Benim Yok ayarlarımı yükselt bende abi. nasıl problem? Sesin çıkmıyor. Benim ayarları İyi yükselt tamam. biraz. Neyse tamam ben böyle az da olsa duyuyorum sesini. Hatta bilgisayardan açayım senin sesini duyayım. Ama yankı Tamam. yapabilir yani. Nasıl? Şimdi iyi mi? İyi duyuyorsun Duyabiliyor musun? bilgisayardan. O yüzden ben seni burada duymaya çalışayım. Tamam. Cümleten hayırlı akşamlarınız olsun arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Eyvallah eyvallah hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nasılsın abi? İyi misin? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Sağ ol. Sen nasılsın ya? Nerelerdesin kardeşim ya? Ben de iyiyim. Valla il dışındaydım. Yeni geldim. Bu akşam geldim. İl dışında bir seminerimiz İyi. vardı. Ben şöyle yapayım. Kulaklık takayım. Belki daha böyle düzelir. Tamam. Şimdi tamam. Güzel duyuyor musun beni? Çok bağırma ya. Bir saniye. Dur. Kapatayım Tamam. sesini. Tamam. Neyse duyuyorum. Bu arada Allah babana şifa versin abi. Amin amin ya. Vallahi. Şu an son olarak şey yapıyoruz. Bitlis'te bir arkadaşımız var. Elektrik elektronikçi. Hı hı. Bizden çok çok iyi. Hı hı. Zaten mevcut durumda GPX, Minerat GPX ile yarışacak muadilinde cihaz üretmiş ve bu cihaz denenmiş. Şu an piyasada satıyor faturalı şekilde. Fiyatı da çok uygun. Fiyatını söylesem yanlış olur mu bilmiyorum. Yok. Niye olursun yanlış kardeşim? 13.000 TL. GPX ben kendim kullandım. Ne kadar? GPX 5.000 TL. 287.000 GPX 5.000 ama onun muadili 1 metrelik kayanın içerisinden sinyal gönderebilir düzeyde test edilmiş ve onaylanmış bir şekilde. Videoları da var. YouTube'da mevcut. Hı hı. Cihazın fiyatı 13.000 TL. Tamam ne güzel işte. Bu bildiğimiz makina. Ama biliyorsunuz yani işaretlerin çoğu, işaret formunda olanların çoğu işte balığıdır, akrebidir, efendime söyleyeyim kurt olsun, bu tip işaretler genelde yeraltı odalarını, tünellerini ve mahzenlerini temsil eder. O nedenle bu tip cihazlar hiçbir zaman atıyorum 2 metrenin altına derinliğe inemezler. Bunun için en ideal ve uygun olanı yeraltı görüntüleme cihazlarıdır. Bunlar da Evet. e, bu gradyometre gibi sensörlerle çalışır. Biz şu an Almanya'da ismini size yazmıştım abi. E, bir sensöre ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü piyasada olanların hepsi sahte ve kopyalanmış şekli, randıman vermeyen cinsten. Bunları elde edebilirsek bu sensörleri, cihazları tamamlayacağız. Yani yeraltı görüntülemeyi tamamlayacağız. Mevcut durumda 5 adet yapıldı. Onlar satıldı. Şu an bu malum savaştan dolayı gümrüklerde problem var abi. O yüzden getirtemiyoruz. Bunu temin edebilirsek çok iyi olur. Bu sensörler şey mi? Ben bakayım yine de. Acaba bulunabilir mi? Buralarda Almanya'da bulunabilir mi? Almanya'da bulunuyor da Türkiye'ye şu an gönderilme durumu biraz sıkıntılı. Bu sensör dediğimiz bu anakarta benzer bir yapısı olan Aynen. bir şey değil mi? Aynen. İçeriye takılıyor. Yani dışarıdan gözüken kısmını demiyorsun. Anakartın Tabii, yani tabii. şeyin Tabii, üstüne ne diyorlar ona? İşlemcileriyle, mikro işlemcilerle yapılmış bir aynen. anakarta benzer bir şey bu değil mi? Aynen. Manyetik alan üreten bir sensör. Tamam. O Elektron. anakartın üzerinde eskiden öyle televizyonları, radyoları sökünce içinde aynı zamanda küçük böyle sargılı bobinler olurdu böyle küçük küçük. Evet. O tarz bir şey Evet. değil mi bu? Aynen. Tamam. Şimdi bu zaten yeraltı görüntüleme cihazı dediğiniz zaman 3D sistemlerin hepsi bu sensörler ile çalışıyor. Yani bu sensörler olmadan olmaz. Bugün mesela Proton Eliş diye bildiğimiz cihazın sensörleri de aynen böyle bobinli sargılı elektronik kartlardan oluşuyor. Hı hı. Adres şu şekil. Kardeş benim Gmail'ime yazarsanız ben size yardımcı olurum makine konusunda. Adamla görüşürsünüz. Adam da dürüst biri yani. Fiyatı da çok uygun tutuyor. Gidersiniz orada bizzat isterseniz cihazı denersiniz. Öylece alırsınız.
Benim Gmail adresim acil hali yıkama, yani komple i şeklinde. Acil hali yıkama 095 @gmail.com. Göksel abi belki şimdi programa atabilir. Yıkama, acil hali yıkama kaçtı? 095. 095. Evet. Acil hali yıkamayı da sattık abi. Geçen sene sattım. He, onu biliyorum. Sen bana söylemiştin onu. Benim tayin çıktı diye Hı. satmak zorunda kaldım abi. Hı hı. O sensörlerin Buyurun. fiyatı neymiş burada? Buralarda? Yani 100-120 dolar bandında oynuyor diye biliyorum Hı. tanesi. Hı hı. Tamam, peki o cihazda bir cihazda kaç tane sensör takılıyor oraya sizin o Bir dedin ya? cihazda 2 tane sensör olur. Biri dışarıdaki güneş fırtınalarını, çevredeki elektriksel manyetik alanları ölçer. Hı hı. Diğeri de yer altındaki manyetik alanı ölçerek ikisinin arasındaki farkı birinden çıkartarak. Yani Yani o şunu farkları, anomalileri veri olarak aynen. verileştiriyor. He. Biri dışarıdaki elektromanyetik dalgayı ölçer, onu aklında tutar. Atıyorum 500 nanohertz çıktı diyelim mesela. Hı hı. Yer altındaki de şeyi ölçer. Yer altına giden sinyali ölçer. O da 800 çıktı. 500 de zaten şeyden etkileniyordu. Yeryüzündeki dalgalanmadan etkileniyordu. Bu ikisini birbirinden çıkartır. Atıyorum ortaya 300'lük bir değer kalır. Bu değer o cihazın yer altındaki aldığı işte metaldir, boşluktur, e, kaya yapılarıdır. Bunların manyetik alanlarını ölçerek 3D grafik sunar. Hı hı. Bu sensörlere ben de bakayım buradan, tamam mı? Evet. Bu Steppenmeyer firması bu sensörün orijinal üreticisi. Ancak mesela AliExpress gibi sitelerde FLC 101 diye yan sanayisi. Veyahut da piyasada da mesela bazı sensörler var ama çok tutulduğu için bu FLC 100'ler, bu Steppenmeyer'in sensörleri, piyasadaki bazı kötü niyetli insanlar bunun muadillerini güya yapmışlar ama Hı. randımanlı bir şey değil. Ha, ben Kaliteli bir şey. mesela ben mesela şeyden bakıyorum, başka bir yerden bakıyorum. Stokta yok diyor zaten şu anda. 5040 TL yazıyor. Tamam. Yani demek ki dolara vurduğunda az çok aynen 120 Bu da dolara denk aynı. geliyor. Stefan Mayer'in orijinal diyor, sensör diyor bu. Evet. Tek eksenli yazıyor. Tek eksenli. FLC 100 tek eksenli manyometre sensörü. Evet. Hı. Zaten yeraltı görüntülemede abi iki cihaz vardır. Biri maladır. Biri O de da her tarafta şeydir. kullanamıyorsun. Evet, her tarafta kullanamıyorsun maalesef. Ona Kayalık alanlar. özel ona halı döşeyeceksin. Kırmızı halı döşeyeceksin ki kullanasın onu. Aynen abi. Kepçeyle önce oraları bir düzelteceksin. Halıyı sereceksin. Ya Ondan adam sonra valla makine öyle bir şey yapmış ki kardeşim, ya bu özel aramalar için böyle hani sıkıntısı olmayan düzgün istediği ayarı yapıp da en son gidip de böyle bir gezeyim diye böyle çocuk beşiği gibi gezdireceksin, işte o. Adam bir şey yapıyorsan yapacaksın, herkes kullansın kardeşim. ya zaten bugün mesela mantık olarak baktığınız zaman yani kimse gidip düz alana bir oda sistemi kurmaz. Mesela en basitinden kiliseciler, efendime söyleyeyim eşkıyalar olsun, genelde vadileri tercih ederler. Kayalık alanları tercih ederler. Bol sığ ağaçlığın olduğu yeri tercih ederler. Engebeli ulaşımı zor olan yerleri tercih ederler ki oralara sürekli insanlar girip gelmeyen yerler olsun ki e, saklamalarını kolay yapabilsinler. Ya öyle zaten, yani mantık olarak da o. Şimdi insan birilerinin bulabileceği yere bir şey saklar mı? Yani. Yani Ki bir malı mülkü olan, variyatı olan insanlar da zaten zeki insanlar ki malı mülkü var. O kadar kafası çalışmayan insanın zaten malı mülkü olmuyor. aptal Anlatabiliyor adamda muyum? bulunmaz mısın abi? Ya, yani adamlar ona göre saklamasını yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Adam seni gidip de bir de hani böyle bir şey var ya, bizde alışkanlık var mesela insanlarda. Böyle sanki defineyi bulmaları için 50 tane, 100 tane işaret yapacaklar, oraya gösterecekler. Bunu bulamadım, bunu gör bak git. Bunu bulamadım bak, bunu da yapıyorum. Bak bunu gör git de bul. Öyle bir şey yok yani. İşaretler Evet. öyle bulmaca gibi insanlar yapmışlar. Bir tane işaretin buluyorsun.
diyorsun ki ya tamam bu adam bunu yapmış gideyim onu oradan alayım. O kadar basit mi ya? Yani herkes hani şu an bak ben sana bir şey söylüyorum Halit. Biz bize konuşuyoruz. Senin tanıdıkların var, akraban var, kardeşin var, arkadaşların bilmem ne. Şu anda yaşadığımız insanlar. Sen şimdi kendi özel bir şeyini, böyle örnek veriyorum saklasan, herkesin bildiği senin bir şifren olsa millet biliyor. O şifreyi mi oraya yazarsın? Kafana göre bir şeyler üretesin değil mi? Yanındakiler bulamasın diye. O zaman da insanlar işaretlerin şekli belki aynı ama kafasına göre, arazinin şartlarına göre o dik midir, ne bileyim, yanında dere mi var, engebeli midir, kayalık mıdır, taş mıdır, güneş nereden doğuyor, adam her şeyi hesaplamış, kendince böyle bir şey yapmış, Tabii. yani bir anlam yüklemiş de yapmış. Yanındakiler o anın insanları da bulamasın diye. Yani her şeyi zorlaştırmış insanlar. Sadece kendine özel yapmış bir şeyleri. Anlatabiliyor muyum? Eskiden de aynıydı, şimdi de aynı. Bunu insanlar yani biraz böyle düşünmek lazım. Hani şekli orada aynı da burada da aynı çıkar diye bir şey yok yani. Ben anlatıyorum her zaman ama insanlar işte bazen böyle işin en sonuna denk gelince, dank ediyorlar. Kazıp kazıp da bir şey bulamayınca. Ama anlıyorlar yani, anlıyorlar. O şeyi de ben araştıracağım, o senin dediğin sensörü. Burada arkadaşlar, benim Almanya'da arkadaşlarım da var. Almanya'da değil, burada da vardır o sensörden. Ben burada da belki bulurum. Bulursam gönderme konusu sıkıntı işte. Onu tutup da kargoyla margoyla göndermesin. Ancak gelirken yanında belki getirirsen o şekilde Anladım. geçerse geçer. Başka O türlü zaman biraz şöyle bir şey yapabiliriz abi. 3 çift alırsın. Biri bana, biri sana, biri de cihaz sahibine. Yani cihazı yapacak kişiye olmak üzere 3 tane cihaz yapar. ya 3 tane niye? Alırım 3 tane, 10 tane, 20 tane alabildiğim kadar o anki imkânıma göre ama getirirken getiremezsin. Hani ne olur dediğin gibi bir 2 tane 3 tane yanına atarsan belki gözükmez, geçirebiliriz oradan gibisinden. Anladım. Veya 2 kişi geliyorsak hani hepimizin çantasına birer tane falan koyarsak öyle getiririz diye Anladım. düşünüyorum. Anladın mı? Yoksa şimdi ya ben kaç kere böyle power bank var ya mesela benim her zaman power bank'ım olmadan bir yere gidemiyorum. Yani ha cebimde para yok, ha power bank'ım yok. Benim için aynı. Çünkü hep şarj bitiyor ya. İşte video Evet, çekiyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Kaç tane evet, power bank'ımı aldılar biliyor musun yolda? Tamam, bir tanesinde haklılardı. Bir tanesi 60.000'likti, büyüktü yani. Onu evet. tamam eyvallah. Onu hadi geçiremedik. Ondan sonra gittim 30.000'lik aldım. Dedim ne kadar geçiyor? 30.000'lik geçiyor. 30.000'lik aldım. En son buradan gelirken neymiş? Üstünde yazmıyormuş. Silinmişmiş yani. Öyle. Hani zaten tipinden belli 30.000'lik. Onu da aldılar. Şimdi aldığım birkaç tane var mesela. Bir tane 60.000'lik var bak. Bir tane 60.000'lik var. 2 tane 60.000'liğim var şimdi. Onları getiremiyorum o tarafa bu tarafa. Bir tane daha küçük var böyle 30.000'lik almışım. Silinmesin diye üstüne şeffaf bantla yapıştırmışım. Silinmesin ki onu da elimden almasınlar diye. Anlatabiliyor muyum? Yani artık vere vere içeri vere vere oralara elimizdekilerin hepsini şerefsizler ya. Ha, 30.000'liğim de burada bak. Görüyor musun? Bunun üstüne de bank yapıştırmışım buraya. Hani olur ya gidersek almasınlar bunu da. Yeter de. Adamlar dükkan kurdular ya. Mağaza açacaklar benden aldıklarıyla yani. Evet. Sen Şimdi o şu an yüzden diyorum ben neresin? kontrol ediyorlar yani. Kontrol etmeseler hani belki bu aradan geçittiririz belki bir şey yaparız ama üstünde bunun da böyle sargıları falan filan var ya o X-ray'da nasıl gözükür onu bilmiyorum. Yani sıkıntı yaşar mıyım onu bilmiyorum. Heh. Anladın mı? Yani gelirken Anlıyorum. belki bir tane getirebilirim. Yanımdaki birisi gelirse onun da bir tane veririm. O da getirtirim ama onunkini de açarlarsa bu ayrı da dursak ikimizin de aynı birbirine bağlayacaklardır. Yani aynı olay. Aynı Evet, malzeme geçiyor ya şimdi ne kadar hani mesela birbir peşine geçmedik mesela kontrolden. Hani sen dedim ki sen sonra geç veya ben erken geçeyim. Aramızda 5-10 kişi olsun dedik mesela. Benimkini buldular parça. Hadi beni izin verdiler o an. Adam bakacak ki bir tane de aynısından var. Hele sen de gel buraya bakalım. Ne olacak? evet. Ekip olacak abi, ekip olacak. Yani geçirdiğin zaman oradan bir tane geçecek. Çünkü onu orada çantaya atan kimse yoktur yani. Bir ben olurum. O da bir tane geçiririm belki, 2 tane. Belki dediğin gibi 3 tane ama yani alsalar ne olacak ya? Ne kadar tutuyor yani? Deneme yaparız belki. Bulursam onu şey yaparız. Anladım abi, O teşekkür ederim. şekilde ben şey yaparsam, ulaştırırım sana onu 3 taneyi. Tamam. Ali Veli, bu dediğimiz cihazı yapılmış yani 5 adet yapılmış ve satılmış. Şu an halen Serdar talep sağ var. ol kardeşim Sadece her şey için. sinsek temin edemiyoruz. Arkadaşlar Temin aleykümselam hoş edilsek bir geldiniz. tane de kendime yaptıracaktım. Ama mevcut şu an dedektör sistemiyle Minelab'a Bizim eşleyerek Mehmet abi bizim biraz daha var 8-5 çünkü ödemem gereken bir dünya para var. Onu denkleştiremedik. onlar şu an aktif satılıyor. Fiyatı da gayet uygun. Sesin az geliyor diyor. Sesim Sebep az mı geliyor konusunda ya? da dediğin gibi abi sana katılıyorum. Çünkü
Herkes mesela atıyorum balık yapmış, balığa farklı anlamlar yüklemiş. Tabii yani insanlar, herkes kendi tedbirini almış yani. Evet. Öyle de olması lazım. Tamam, ben o dediğin şeyi halledeceğim Halit. Bakacağım buradan nereden bulabilirim? Önce bir ona bakayım çünkü burada da var. Burayla Almanya'nın arası 1,5-2 saat yani. Devamlı gidip Anladım. geliyoruz, öyle sıkıntı yok. Orada olan şey burada da var yani. Ama bu sensör şimdi olur, uğraşırız, buluruz, getiririz, sonra bu sensör değildi, başka bir sensör olacakmış gibi mi olmasın yani? Zaten bir. Yok abi, FLC 100 dedin mi olay bitmiştir. Hani bunun örnek veriyorum mesela, şeyleri olur ya, mesela bilgisayarda RAM'ler var ya, bilirsin RAM'leri. Anlıyorum seni. RAM'lerin diyelim FLC ki 100 mesela markadan markaya RAM'lerin o yuvaları değişir mesela. Bazısının içinde böyle dil olur, bazısında olmaz, düz olur ama RAM aynı olur mesela. Hani yuva farkı oluyor. Bunların da aynı öyle soket farkları yok değil mi yani? Şeyleri öyle bir şeyleri yok. şimdi farklar zaten numarayla belli. FLC 070 var. O farklıdır. FLC 100 zaten başlı başına kendi bir modeldir yani abi. Tamam. Yani bir sıkıntı olmasın çünkü o kadar uğraşacağız yani, anlatabiliyor muyum? Tamam. Nerelerde satılıyor onlara da bakayım. İşaret sormak isteyen arkadaşlar varsa buyursun. Kendilerine yardımcı olabiliriz. Balık işareti demişken şunu keşfettim. Bazen balığın kuyruğu yapılmaz. Sadece balığın gövdesi yapılır, kuyruğu yapılmaz. Bunun manası şudur arkadaşlar. Nereye giderse gitsin aynı mantıktır. Eğer kuyruk yoksa Hoş hemen geldiniz etrafında, arkadaşlar. bulunduğu yerde, etrafta uzağa Emine gitmiyorsunuz. ablama hoş gelmişsin. Hayırlı geceler Tıpkı olsun. abi sesim geliyor mu benim? Geliyor, geliyor, ben seni duyuyorum. He. Tıpkı diğer hayvan e, işaret formları gibi mesela atıyorum oturan bir köpek manası şudur. Uzağa gitme, yakınımda ara. Ama yürüyen vaziyette bir köpek olursa git demek anlamına gelir. Balık da öyle. Balığın da kuyruğu yoksa hemen etrafında. Eğer bir dere yoksa etrafında e, saklı bir kuyu var demektir. Veyahut da bir su gözesi vardır, bir pınar vardır anlamına gelir. Kuyruğu varsa baktığı istikamette veyahut da yardımcı işaret yön verir şekilde o yöne doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Kuyruk önemli. Kuyruğun olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Bir de lafını kestim Halit. O senin arkadaşın bunu yapıp daha önce deneyip hani işlem oldu değil mi? Yani çalışıyor, bir Evet sıkıntı evet yok. tabii internette YouTube'da şeyleri var, videoları var ve satıyor kendisi. Sen bana yazarsın Fatura özelden onu bana. olur, Bakarım olur nasıl bir sizi şeymiş. görüştürebilirim. Ben tamam. Sizi Bir daha gelirken görüştürebilirim. dediğim gibi ben buradan bulursam sana haber edeceğim. Ondan sonra benim İki yakında cihaz, iki mahkemelerim var. çeşit cihaz var kendisinde. Hem Nasıl? VLF üretimi yapıyor. Evet. İki çeşit cihaz var kendisinde. Kendisi üretiyor. Hem VLF cihaz hem Pulse cihaz. Yani Pulse dediğimiz cihaz. Biliyorsunuz Hı. Pulse cihazlar biraz daha derine gidiyor. Evet. Bunun elindeki Pulse cihaz 2,5 metreye iniyor. 2,5 metreye iniyor. Ama metal ayrımı yapmıyor. Evet. VLF ise toprak ne kadar mineralli olursa olsun toprağı silebiliyor. Yani önce toprağı tanıtıyorsun o toprağı. Cihaz onu Ona es tanıyor. geç diyorsun. Bu veriyi şunu es geç diyorsun. Görme Aynen. diyorsun. Bu Onu veriyi geçsin. es Aynı geç bende de. diyorsun. Ha. Aynen. Cihaz artık bu minerali görmüyor yani. Zırt pırt Evet. ötmüyor. Evet. Direkt metale gidiyor. VLF Evet. cihazı bugün 1,5 metreye rahat iniş yapabiliyor. Çünkü yanlış değilsem 68'lik başlık kullanıyor. Hı hı. Başlığı da büyük. Gayet derine iniyor cihazı. 1,5 metre az değil VLF'de. Mesela bir Via Peki Gold var. E, Şu an piyasada millet ağzına sakız gibi almış çeviriyor ama Via Gold emin ol 2 santimlik kayayı bile e, sinyali geçemiyor. Yani çöp bir ya, cihaz. evet, yani çoğu zaten piyasada dolaşan böyle reklamları çok çıkan, cihazların çoğu pek böyle işe yaramayan cihazlar aslında. Yani yazık paralara yani. Ben hep diyorum yazık paralara. Peki bunu,
Daha böyle daha derine inmek için böyle bir çalışması yok mu onun? Hani böyle biraz daha. Abi zaten adamın şu an 2 çeşit cihaz yapıyor. Estağfurullah. Dedektör konusunda 2 çeşit cihazı var. VLF ve Pulse. Zaten Türkiye'de de Avrupa'da da şu an 2 çeşit cihaz var. VLF ve Pulse. Hiçbir Pulse bunun ulaşabildiği derinliğe ulaşamıyor. Bendeki Minelab GPX 5000'di. Yani makinaların en iyisi diyebiliriz. 8 ayrı makine anlamına geliyor GPX 5000. Yani kullanması da çok zor bir makina. Ee, büyük 46'lık başlık ile taş patlasın benim inebileceğim 1.70'ti. Evet, Geçmezdi yani mümkün değil. O da kütlesinin de yani büyük olması aradığım lazım. metalin kütlesinin de büyük olması Evet. gerekiyordu. O derinliğe inebilmesi için. Yalnız şu var. GPX 5000 gerçekten ben bunu bizzat kendim denedim. 90 santimlik kayanın altından küreğin başlığını çok rahatlıkla algılayabiliyordu. Ama bunun cihazı e, 1 metreyi aşkın yani 105 santim civarı şeyi algılıyor. Metalik kayanın altından algılayabiliyor. Zaten Tamam. bugün atıyorum saklı bir değer mümkün müdür? Adam hemen işte küpünü gömsün de üzerine toprağı atıp çekip gitsin. Evet. Mümkün değil. Evet. Evet. Böyle bir Evet. şey kimse hayal etmesin. Kesinlikle üzerinde bir sal taşı veyahut da bir kaya Tabii. vardır. Tabii tabii. Sen Yerin sal altında taşı olsa dahi bildiğimiz çömlekleri var ya eskiden çömlek pişirirlerdi ya aynen şeyden. O çömlekleri özellikle kalın etli çömlekler pişirilir. Yani pişirirlerdi. Onun içine koyarlardı. Bir de üstüne bakırdır, alüminyumdur, kurşundur malzeme sararlardı onlara mesela. Onlara da ne yapıyorlar bizimkiler? Değersiz gördü, karışım gördü, burada önemli bir şey yok diye bırakıyorlar. Yani cihazın sinyali ilk metale çarpıp geri veri veriyor. Hani örnek veriyorum mesela içinde altın var sen bunun dışına kurşun sardın ya. O kurşunu evet, aşıp da metal altının içine gidip de altını görmez. İlk çarptığı görmez. metalin sinyalini geri verir. Ne olursa olsun bu. Manyetik alan o şekilde çalışır abi zaten. İlk Evet. çarptığı metalden, O yüzden diyorum yani elementten geri şüphelendiğiniz bir dönüş yerde yapar. ne oluyorsa olsun kurşundur, bakırdır ne gösteriyorsa göstersin kardeşim oraya gidin bakın açın edin yani. Anlatabiliyor muyum? Çok belki de insanlar bu şekilde bırakıp gidiyorlar. Çünkü kazmak zor geliyor. Bir de içlerinde şüphe var ya yani kesin net altın vermemiş ya. Hani Evet. neye kazalım zaten işte değerli diyor karışım diyor bilmem ne diyor veya işte şudur budur. Gidiyorlar kazmadan. Çok insanlar var bu şekilde. Tamam, ben ona bakacağım. Onu ben şey yapacağım. Sana, haber edeceğim onu. Sabri kardeşim Proton'u bilmiyorum ama Proton el içi soruyorsan yeraltı görüntüleme cihazı benim nazarımda siz bilirsiniz ama benim nazarımda 5 kuruş etmez yani ben paramı vermem o cihaza. Ben söyleyemiyorum çünkü Viago'dan sıkıntı Viago'dan yaşıyorum. para vermem. Yani bedava dahi verseler almam çünkü arazide beni boş boş gezdirip yoracak yani. Ben onu demiyorum da anlayan anlar, onu demiyorum tabii, onu demiyorum bak öyle bir şey yok. Bir yerde oturup hiçbir emek vermeden bir yere elektrik tutar gibi tutup da bir yerlerin içini görmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar hiçbir şey yapmayın, ter dökmeyin daha iyi. Öyle söyleyeyim. O gibi cihazlar, o tarz cihazlar kolay köşeyi dönmeye seven, hiçbir şey yapmadan, emek harcamadan para bulmayı seven insanların psikolojisini düşünerekten yapılıp ilk dolandırılma, ilk dolandırmak istedikleri adaylar bu tarz düşünceye sahip adaylar olduğu için bunlar Evet, ilk alıyorlar. Bu gibi düşünceye sahip insanlar ilk onların cebindeki parayı alıyorlar. Çünkü niyet, insanların niyeti farklı, o niyete göre yapılmış. Hiçbir emek harcamadan, ne bileyim, böyle, ne bileyim, toprağa böyle, veri vermeden, gidip kurumunu yapmadan, elin kolun ağrımadan, böyle emek harcamadan bir şey yok arkadaşlar. Öyle olsa, bu koskocaman, ne bileyim, en, teknolojisi gelişmiş, şey var, işte, ülkeler var, isim vermek istemiyorum. Uyduları var, şey gibi, yıldız gibi her tarafta artık gök gözükmüyor uydudan, envai türlüsü, en son teknoloji. Onlar bulurlardı ya. Yani yerin altında bir şey kalır mıydı? Ha, o kadar işte gidiyorlar, yok işte barınak var da silah saklamışlar da bilmem nerede saklamışlar da yerin altına. O zaman onları bulurlardı. Öyle bir şey yok yani. Yerin altına işlemez bunlar. Bunu diyorum yani öyle sensörü bir yere doldurup da altında ya kilosuna kadar adam söylüyor ya varmış sanki.
Yani varmış, bu kadar kiloymuş, bu kadar şeymiş. Yani Gelmiş. bu insanlar ben anlamıyorum ya. Nasıl inanıyorlar bu gibi şeylere ya? Yani bu işler öyle bilindiği kadar kolay değil maalesef. Adam bir işaret yapıp sana malını vermez. Seni işaretten işarete atar. Gezdirir, gezdirir, gezdirir. En son götürür toprak altı. Kafa çalışıyorsa sen gidersin toprak altındaki işaretini bulursun. Ona gizli takım denir. O da artık aradığın saklantıya en yakın işarettir. Onu da çözebilirsen atıyorum mahzene veyahut da o saklantıya ulaşabilirsin. Onu çözmek de meseledir. Yine adam onun üzerinde bazı şifreler kullanmış ve bunu da kendine göre yapmış. Evet, evet. Vahit kardeşim sağ olasın. Desteklerin için sağ ol var ol. Bak mesela ben şuna da denk geldim abi. Adam bir ceylan estağfurullah karaca figürü yapmış, tamam mı? Şey görmemişsin herhalde. Böyle diyor ki ona 10 kere selam verdik yoksa sana ve Halit'e yanıt vermedin diyor. Ve Börü. aleykümselam ve rahmetullah. Aleykümselam Böyle abi. Börü. Kusura Nasılsın? bakma. Pek öyle yazılara artık yaşlandık abi, göremiyoruz. Hı hı. Hoş görün bizi. Abi adam karaca yapmış, Ha. tamam mı? Toprak altı işareti. Karaca yapmış. Horasan'dan yapmış. Yerin altına gömmüş. Tabii işaret sistemini takip ede ede gelip bunu bulmuş. Karaca'nın anlamı ne? Halit benim Karaca'yla pek böyle bir şeyim yok. Tecrübem olmadı yani. Karaca'nın anlamı sık ormanlık alan yamaç yerler. Hayırlı Dereye yakın akşamlar Mehmet yamaç abi. yerler. Tamam Ha. mı? Orada seni zaten ikinci işarete atar. Karaca'nın boynuzu veyahut da ayağı yön verir. Bu ikisinden biridir. Büyük bir ihtimalle boynuzu yön verir. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam hepiniz hoş gelmişsiniz Adam arkadaşlar. ya arıyoruz, Karaca yok. Burada bir Karaca olması lazım. Yok. Arıyoruz, yok. Abi karşı tepede oturduk. Adamlar karşı tepenin, derenin diğer yamacındaki tepelik kısmı, küçük bir tepelik kısmı, kayaları da öyle bir dizmişler ki dikkatli baktığında Karaca'nın ağzı, gözü, işte arka tarafı aynen o şekli vermiş. Ve Hı. oraya gittiğimizde bir tane koltuk yapılmış. Koltuğa oturduk. Karşıda bir kaya var. Nereden bakarsan bak, nereden bakarsan bak, kesinlikle o işareti orada, o figürü göremezsin. Ancak koltuğa oturursun, baktığında görebilirsin. Yaptığı Hı. şey de kayanın böyle dip kısmına ayı kafası yapmış abi. Bildiğin ayı kafasını yapmış. Koltukta oturunca görebiliyorsun. Ama koltuktan kalktıktan sonra çevreden nereden bakarsan bak göremiyorsun. O şekil gizli yapmış abi. Hı. Mehmet Nuri Kozak hoş geldin abicim. Aleykümselam. Mehmet abi devamlı böyle bizde olan arkadaşlardan, abilerden bir tanesi. Onun da istediği bir yer var. Onunla alakalı böyle bir elimde arşivler var ama ne zaman bulurum bilmiyorum. Çünkü ben hard disklerim var. Oraya kayıtlı benim. Ama o isimde kaydetmemişim veya ismini nasıl kaydettiğimizi bilmediğim için ararken bulamıyorsun hemen. Yani hepsini açıp açıp bakman lazım. Dosyaları, PDF'leri bilmem neleri. Zor oluyor. Ben aradım da yani kaç belki de 100 terabayta yakın bir şey var ya. Dosya var yani. Onu gel de ara içinden şimdi. İyiyim Börü abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Hikmet Özdemir. Tavsiye edebileceğim dedektör diyorsun. Dedektör sisteminde bugün yani en derini gidebileceği 1-1,5 metre, bilemedin 2 metre. Uçurtma başlık ile 2 metre gider. Tavsiye edebileceğim de bir arkadaş var Bitlis'te. O kendisi yapıyor. Onun cihazını tavsiye ederim. Çünkü ben bizzat gördüm cihazını. Cihazı gerçekten çok güzel. Fiyatı da çok uygun. Bugün GPX 5000 ile kıyaslanabilir bir cihaz. 1 metrelik kayadan çok rahatlıkla sinyal alabiliyor. Acil halı yıkama üst bölümde paylaştık. Benim Gmail'e şey atarsanız, selam yazarsanız oradan size e, gerekli bilgileri veririm. Kendisine ulaşabilirsiniz.
Bayağıdan beri görüşemedik hakikaten. Börü'yle de görüşemedik. Bayağıdan beri zaten yayın yapamıyorduk Halit, biliyorsun. Zamanımız yok. Benim Doğrudur abi. yakında az önce şey söyleyecektim, unuttum. Benim yakında her zamanki gibi benim, insan olamamış akrabalarım var. Onlarla mahkemelerim var. İnsanlıktan nasibini alamamış olanlar. O yüzden Türkiye'ye gelmem gerekecek. O zamana kadar bulabilirsem çok güzel olur. Gelirken getiririm. Anlatabiliyor muyum şeyi? Haziran'ın, şimdi önümüzdeki ayın işte haziranın biri 17'sinde, biri 20 kaçındaydı unuttum. Mahkemeden artık hangi mahkemeye gideceğimi bile bilmiyorum ya. Yani o zamana kadar onu halledebilirsem inşallah şey yaparım, getiririm. Bakarım en azından da yolda hani ne oluyor, geliyor mu, geçiyor mu, şey yapıyor mu gibisinden böyle bir deneme yapmış oluruz bari. Cihazın ismi Amiral 4. Amiral gemisi yani. Adam o ismi takmış abi. Evet, bakalım ya nasıl bir şeymiş. Cihaz adamın kendi üretimi, kendi el yapımı. Bu şey mi olarak mı geçiyor? XP olarak mı geçiyor? XP dedektör olarak mı geçiyor? Bilmiyorum abi, o kadar dikkat etmedim. Amiral 4 diye geçiyor. İsmini Amiral 4 diye takmış. Hmm. Bu Adamın ismi dedektör Yahya. mü yoksa yeraltı görüntüleme mi? Yeraltı görüntüleme ayrı abi. Dedektör mü bu? Evet evet, dedektör. Şimdi bir dünya şey çıkıyor da onun için soruyorum buradan. Yok, dedektör. Tamam o zaman onu bakıyorum. Kesin odur ya. Çünkü şey fabrikasyon değil yani yapım fabrikasyon değil. Adamın ismi Yahya Göksu. Tamam doğru şeydeyim. Hmm. Okey. Tamam onu bir bakalım da inşallah şey yapabilirsek, bulursak çok güzel olacak. Aynen abi. 9 metreye kadar inebiliyor o sensör. Hı. İyi yani. 9 metreye Arkadaşlar kadar. hoş geldiniz. Zaten bugün yer altına yapılan herhangi bir yapının mümkün değil. İstersen 15 metre derinliğe koysun. Bize lazım olabilecek maksimum, onu tespit edebilmek için bize lazım olabilecek maksimum derinlik 4 metre. Öyle. Neden diyeceksiniz? Çünkü sonuçta bu odaya inişte kullanılan bir tünel. Yani bir Dramo sistemi vardı. Bu Dramo sistemini de yeryüzüne yakın yapmak zorundaydı. Doğru mudur? Doğru doğru. Tüneli tespit ettikten sonra yeraltı görüntülemeyi istersen oda 15 metre derinde olsun. Sonuçta sen tünele girdikten sonra, tüneli tespit ettikten sonra odaya bir şekilde Öyle öyle. inebileceksin. Öyle öyle. Mantığı budur yani. Evet Yani evet. 35 metre işte atıyorum, mesela bugün OKM 6000, XP 6000 mesela diyor ki 35 metre biz derine inebiliyoruz ve canlı veri direkt okuyabiliyoruz. Peki yani 35 metrede cihaz o da orayı gösterse ne olacak? Zaten o tünelin girişi yeryüzüne gelecek. Taş patlasın, 1 metre toprak vardır o tünelin girişinin üzerinde. Öyle. Yok yani zaten cihaz ben hani şüphelendiğimiz böyle çünkü bir yere gittiğin zaman aramaya gittiğin zaman böyle bir araştırmadan sonra bir yere insan gider. Doğru mu? Mantık olarak budur. Gidip de kafana göre Tabii. ya ben bir gideyim şuraya bakayım da burada kesin bir şey vardır olmaz yani. Doğru mu?
Eğer Evet. şüphelendiğin araştırmanı düzgün yapmışsan, doğru yapmışsan, doğru bir yere gitmişsen, hani araştırmaların neticesinde, orada da bir şey tespit etmişsen illa metal verisi beklemene gerek yok. Eğer ki gerçekten orada bir boşluk, oda, tünel öyle bir şey yani benzer bir veri aldığın zaman zaten doğru yerdesin. Yani Evet. tutup da kilosuna kadar artık bir şey vermesine beklemeye gerek yok yani. Çünkü zaten araştırmalarından dolayı seni hani araştırmaların seni bir yere yönlendirmiş, oraya gitmişsin ve orada da bir veri almışsın. Demek ki doğru noktadasın. Biz aynen senin gibi düşünüyoruz abi. Çünkü dün akşam da biz Yahya abiyle görüşürken telefonda, şimdi bir insan eğer yer altına bir oda yapıyorsa, eskiden banka sistemi yoktu. Bu adam efendime söyleyeyim kripto para gibi sanal sistemde saklayamıyordu. Banka yoktu parayı teslim edebilecek bir yer. Güvenilir bir yer yoktu. Dolayısıyla ne yapacaktı? Herkes kendi bankasını yer altına yapacaktı. Bu da yeraltı odacıkları, efendime söyleyeyim eski mezarlar veyahut da mahzen tipi oda yerler olacaktı. Evet. Şimdi abi adam zaten böyle bir oda sistemi yapıyorsa, bu kadar zahmet ediyorsa Tabii, tabii. oraya değerli bir şeyler bırakıyor demektir. Tabii, tabii. Eskiden o kiliseleri falan mesela o dini, binaları, o yapıları banka olarak kullandılar ama o yüzden Evet. kilisenin böyle mahzenleri etrafında saklama alanları falan oluyor. O yüzden oluyor. Altında saklama odalarıdır, bilmem neleridir ama hepsi değil. Günümüzde nasıl sakalı uzun, gözyaşı eksik olmayan ama Allahsız insanlar varsa yani ben şimdi başladım mı çok başlıyorum da gerek yok. Eskiden de bu aynı vardı. İnsan geni çünkü değişmez yani karakter aynı. Değişmez. Sadece işte teknolojidir, tecrübedir, akıldır, fikirdir belki biraz daha farklıydı ama gen aynı. İnsan gene aynı. Değişmez yani. Karaktersizlik o biçim. Şu dini kullanma olayı da eskiden de vardı. O yüzden insanlar onu anlayan insanlar dediğin gibi kendi saklama alanlarını yarattılar. Çünkü hiç kimseden artık fayda olmayacağını bildiler ama bizim şu anki bazı böyle gözü kapalı, hiç araştırma yapmadan kimin özellikle dediğim gibi, işte, böyle insanlara inanan insanlar varsa onlar, elindekileri de veriyorlar. Kredi çekip de gidip veriyorlar. Ondan sonra kredi patlıyor, ödeyemiyorlar. Ondan sonra başlarına alıyorlar belayı. Neymiş? Şeyhe kredi çekmişim. Çok tanıdığım var ya böyle. Şeyh, yalandan şeyh var, şeyhleri var güya yalandan başında. Tarikatlar marikatlar işte kendileri kurmuşlar bir şeyler. Biri hayatını yaşıyor, onlar koyun gibi ona bakıyor yani. Öyle insanlar eskiden de Öyle, vardı bunlar. öyle. Değişmez ki, hiçbir zaman değişmedi. Sadece isimleri değişti. Biraz daha, vurdukları paraların miktarları değişti. Yöntemler değişti işte. O yani, başka bir şey yok. Yani bugün bile düşünsek banka sistemi olmasaydı bugün atıyorum toplanan paralar yine bir küpe basılacaktı abi. Yine caminin havlusuna gömülecekti. Evet, evet. Öyle olacaktı yani. Yanına gitmek istersin herhalde. Yoksa başka sebepler. Böyle anlamadım kardeşim ya. Bir şey yazdın ama en son. İşaret sormak isteyen arkadaşlar varsa buyursun yardımcı olalım. Dilimizin Sen bir işmiş döndüğüne açmadın mı bilgi daha? Bir şey açmadın verebiliriz. mı bu şey Halit? Nasıl abi? Bir iş yeri falan açmadın mı? Bir şey açmadın mı? He. Hayır abi ben şu an burada tayin geldiğim için burada bir şey düşünmüyorum. Kalıcı da düşünmüyorum. Hani gidersem başka bir yere gidersem bir iki yıl sonra hem biraz kafa dinlemiş olurum burada. Gidersem yine mümkün değil. Ben durmam. Yine bir iş yeri açarım abi. He. Böyle gideceğim yanına. Gitmeden olmaz ki zaten. Mecbur gitmem lazım. Çünkü durumu bayağı bir, zor yani. Kritikleşmiş. Ben de ona göre bir zaman kolluyorum kendime. Yani gidilmesi gerekiyor. Bakacağım artık yani. Ne olacak, ne bitecek. Ne işle meşgulsün diyor sana da. Uğur direktörden İsmini okuyamıyorum. yani. Yeşil yazıyor da ismini okuyamadım. Sami, Sami, Sami. Sami kardeşim kamu çalışanıyım. Şu durumda kamu Evet, çalışanıyım. Normalde esnaflıkla da uğraşıyorum bu boş zamanlarımda. he, Uğur en son Dedektör en son yeni öyleydi de çıkımdan. şimdi öyle değil.
Hikmet Bey, Hikmet Tozdemir. Abi uzak durulmasını gerektiğini düşünüyorum. Simplex, Nokta, efendime söyleyeyim Via Gold. Bu cihazlardan uzak durulursa daha iyi. Yani o parayı götür pavyonda ye daha iyi abi. Ben bir şey Öyle diyeyim. demiyorum. Burada kullanıcılar işte şeyler diyorlar yani ben kimse bir şey demiyorum. Adamın malını Adam da kullanmış kötülemek tecrübesi istemiyorum var ama ki demek ki bunu böyle diyor yani. yani cihazını gördük. Gerçekten işe yaramıyor. Ha, Uğur Elektronik'in diğer cihazları vardır mesela. Onları bilmiyorum. Belki de iyidirler. İyi bir araştırma yapmanı tavsiye ederim. Aha. Uğur Elektronik'in işaret yorumlama konusunda mı soruyorsun yoksa cihaz konusunda mı soruyorsun? Onu anlayamadım. Murat Tercih Murat, hoş geldin kardeşim. Murat kardeşim bizim videoların açıklama kısımlarında iletişim adreslerimiz var. Telegram'da var, her şey var. Oradan iletişim sağla istiyorsan. Şu anda zaten yurt dışındayım arkadaşlar. Telefon versem de telefondan zaten konuşamayız. Yani yine internet üzerinden konuşmamız gerekecek. Telegram'da aynı WhatsApp gibi zaten. Bir şey olduğu zaman oradan arıyoruz. Halit seninle görüşmedik mi kardeşim internet üzerinden? Evet, evet abi. Ha. Bir yer var tespitledim. Yer Şimdi tespitledim. mesela 1 metrekareye Sami eskiden bazı ölüleri bugün nasıl mesela biz turşu basıyorsak onlar da ölülerini küplere basıyorlardı. Şaka gibi ama gerçekte bu yani. Ve zamanla oralar çöktü. O küpler kırıldı. O kemiklerle birlikte etrafa yer altına saçıldı olduğu yerde. O da bir ölü gömme geleneğiydi yani. Küplere ölü basma. Ve da ölürdü atıyorum yakardı külünü küpe koyardı. Sabri kardeşim Sabri bizim YouTube kanalımın şu an konuştuğumuz videonun da açıklama kısımlarında var. Telegram var, her şey var. Oradan bak, oradan gönderebilirsin. Telegram'dan, e-mailden gönderebilirsin kardeşim. Bir şey demiş, bir şey yazmıştı da onu anlayamadım. Robert cihaz anlatıyor, bir de hikaye ekliyor demiş. Ben onu anlamadım. Robert ne diyorsun? Tam anlamadım yani. şimdi Sami kardeşim bir taşın şekli eğer üçgene benziyorsa üçgenin mana karşılığı oda, mahzen, yer altında bir kapama sistemini temsil eder. Bunu da genellikle Rumlar, Ermeniler yani Hristiyanlığa yakın dinler kullanırdı. Çünkü her bir köşesi baba kutsal ruhu temsil ediyor. Onun koruduğuna, onun gözettiğine, onun gördüğüne inanıyordu. Bu inanç üzerine üçgeni keşfettiler. Daha önceleri mesela Spiros sistemiydi. Yani sunak dediğimiz yuvarlak oyma sistemlerdi. Sonraki medeniyetler ise üçgeni tercih ettiler. Üçgenin olduğu yerde de yani kendisinin etrafında ve çevrede üçgen vardır seni 5 metre götürür mesela. E, mesela Yunanca'da neye tekamül eder? Delta'ya tekamül eder. O da 4 sayısını verir mesela. Ama e, bu üçgen seni yanındaki yardımcı işaretle birlikte 100 metrede götürebilir, 5 metrede götürebilir. Onu iyi takip etmen lazım. Üçgen sonuçta bir odayı verir. Duruş şekline, e, çizgisine, bir ucunun sivri olmasına veyahut da herhangi bir noktasında bir yerinde bir murç deliğinin olması tamamen anlamı değiştirir. Böyle diyor ki Minelab
GPS 7000 ile diyor adam küçücük altın parçasını 1 metreden çıkarıyor Avustralya'da diyor. 5,5 metrede yine dikdörtgen tersine şerit var. Benzemiyor direkt. Senin Telegram'dan sana ulaşamıyorum demiş. Sami niye ulaşamıyorsun bana? Hikaye ha Robert demiş. Uğur Elektronik demiş abi hikaye ekliyor. Cihaz tanıtıyor. Siz profesyonel olarak ne düşünüyorsunuz? Gerçekten değer mi bu zahmetlere, cihaza dünya para vermeye diyor mesela. Kardeşim gider makinasını denersin. Eğer illaki bir makine alacaksan o makineyi denemeden önce e, ya almasan daha iyi olur. Öncelikle bir denemen lazım. Sami demiş ki bu zemin altı çıkan işaretler. Şimdi güzel abicim bunlara gizli takım diyoruz. Yer altından çıkan işaretlere gizli takım diyoruz. Bu üçgen var ise mümkün değil çevresinde yani aynı kaya aynı taşın üzerinde başka bir figür daha olabilir. Yani %99 olur. Varsayalım ki yok. Sadece üçgen var ve yanında herhangi bir muşlama, bir kanal, bir yön veyahut da e, bir ucu daha sivri ise farklı anlama gelir. Ama tüm kenarları eşit ise ve sadece üçgen var ise doğru yoldasın, olduğu yerdedir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü seni yönlendirebileceği bir yardımcı işaret yoksa olduğu yerdedir. Hemen oradadır yani. 2'ye 2 mesela bir genişletme çalışması yapabilirsin. Yalnız izinli kazı yaparsan daha iyi olur. Biz hani o konuda belirtmek istiyorum. E, izinsiz kazı yapmak suçtur arkadaşlar. Ona göre dikkatli olunuz. Sonra başınız belaya girer arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadan bir de başınızı belaya sokarsınız yani. Evet. Bu işlerin de zaten çoğu yanındaki arkadaşlardan oluyor ne olduysa. Yoksa hani yanındakiler şikayet etmese bilmem ne almasa aslında insanlar ilerlerler biraz ama hep yanımızdakilerden anlaşamamazlıktan, açgözlükten anlatabiliyor muyum? Hep bundan oluyor olaylar yani. O yüzden yanınızdaki insanları iyi seçin yani. Onu demek istiyorum. Arkadaşlar işaret bilmecesi çok karmaşık bir şey. Adam mesela ben geçen bir kaya gördüm. Derenin tam yamaç kısmına yapılmış. Yamaca doğru yürüyen bir köpek. Aynı kaya üzerinde ama. Köpeğin hemen dip tarafına tam böyle taşın dip kısmına koşar vaziyette aynı köpeğin gittiği istikamete doğru bir adet tavşan Mehmet hoş yapmış. geldin kardeşim. Kolunu uzatmış vaziyette bir adam yapmış. Kayanın diğer yüzünde yani diğer tarafında bir adet e, dağ keçisi deriz ona. Ne diyorlar ona abi ya? O dağda gezen yabani keçiye. Onun bir ismi var da unuttum. Dağ keçisi yapmış. Dağ keçisinin sırtına kartal böyle onu avlar vaziyette böyle yapmış. Hemen üstüne onu yapmış. Arka kısmına ise bir tane e, karga türünde olur ya saksavan karga türünde bir kuş olur. Ağzı açık vaziyette onu yapmış. Her biri birer tarafa yönlü. Her birinin manası farklı. Şimdi kim olsa o kayanın altını açar der ki işte burada kesin define vardır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bunlar tamamen sizi farklı işaretlere yönlendirecek unsurlardır. Mesela tavşanın baktığı yön, avcının işaret ettiği ve köpeği gönderdiği yön farklı şeylerdir. Yani bir gözün bakış açısı bile senin gidebileceğin yönü tayin eder. Mesela ağzı açık arkadaki saksağan kuşu veyahut da karga diyelim. O da karşı derenin diğer yamacına doğru bakıyordu. Karşıya gittiğimde gördüm orada. 2 adet kayanın üzerine yapılmış aynı yuva içerisinde 2 adet kuş. Anlatabiliyor muyum? İşaret sistemini iyi takip etmek lazım.
böyle abi bilginin zararı olmaz hiçbir zaman. Bana ne kadar fayda verdi dersen hemen faydalarından birini söyleyeyim abi. Burada çıkarsız, menfaatsiz olarak insanlarla bu bilgileri paylaşabiliyorum. Bu da benim için bir fayda. İnsanların doğada boş boş gezmesini engellemek adına, onları doğru yönlendirmek adına bu da bir fayda diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsan onu bilemem abi. Bütün bilginin arkadaşlar, bilginin şöyle söyleyeyim, yani bilginin değersizi bence yoktur ya. Gün geliyor bazı şeyler böyle hiç, ya bu, ne işime yarayacak dediğim bilgi bir şekilde, eee, yani ihtiyaç oluyor. Anlatabiliyor muyum? İyi ki ben bunu biliyormuşum falan böyle gibisinden insan düşünüyor bazen. Tabii ki insanlar her zaman böyle önemli konular hakkında, uğraşmak ister. O konularla alakalı bilgiler almak ister ama, sonuçta özellikle belki de araştırmayıp da, tesadüfen öğrendiğimiz bilgiler oluyor. Ya, benim ne işime yarayacak dediğimiz ama gün geliyor, bir şey oluyor. Birisi geliyor sana onları anlatmaya çalışıyor onun tersini. Diyorsun kardeşim zaten bildiğin için en azından nasıl bir adam olduğunu anlıyorsun, zamanını boş harcamıyorsun en azından, hani. En azından öyle bir faydası oluyor. Üstte yazdığın ne var? Yok, çok farklı şey anlatıyor herkes. Süleyman, elinde videoların, Kardeşim. resimlerin var mı olayla alakalı? Ama sadece resim değil veya video değil. Arazinin de böyle, varsa videolar, hani, orada gezmiş gibi olacak şekilde varsa şey yaparsın. En azından hepsinin, işaretlerin hepsinin anlamları bulunduğu yere, araziye, coğrafyaya, oralara ait, işte, veya yapan kişilere ait, olarak değiştiği için onun için diyorum yani. Bir tane resime bakıp da arkadaşlar size şudur kimse demez yani. Aslında diyorlar da, hani, doğru olmaz, onu diyeyim ben size. Ya arkadaşlar şimdi bir şey daha ben söyleyeyim. Örnek veriyorum mesela, tamam, konumuz define, arkeoloji, tarih gibi yani bu gibi şeyler ama şimdi öyle diye yani her şey her zaman aynı konularda konuşacak halimiz de yok. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta insanız hepimizin, mesela diyelim ki senin bir arkadaşın var, aynı işte çalışıyorsun. Buluştuğunuz zaman iş konusunda konuşmak istemiyorsun veya konuşmuyorsunuz. Niye? Artık iş artık gına geliyor bazen böyle. Farklı konulardan farklı şeylere konuşuyorsunuz. Burası da aynı. Bazen geyik muhabbeti yapacağız, bazen farklı konulardan konuşacağız. Nedir? Bir ana konumuz var. O ayrı tabii, o değişmez ama, yani aynı konularla alakalı bu kanalın, işte, içerisinde işlemiş olduğumuz konularla alakalı devamlı konuşacağız diye bir şey de yok. Şimdi Süleyman arkadaşımız yazmış, diyor ki abi 2 adet kalp var aynı yerde aynı bölgede diyor. Bir 10 tane civarı da sunak var. Yani spilos dediğimiz suni Orası çukuru mezarlık var diyor. alanıdır büyük bir ihtimalle ve bayanla Yani alakalı bir mezarlık şeydir alanıdır. orada. Evet. O bölge mezarlık alanından oluşuyor. Kalbin işte bir kısmı mesela tuzağı temsil eder. Bunu bizzat gördüm. Şimdi aslında şöyle bir şey yapabiliyor muyuz abi? Ben mesela ekranıma buradan video oynatabiliyor muyum? Kalbin manasını ve tuzağını göstermek adına. Mesela var mı? Oynatırsın da nasıl İşte oynatacaksın? Yani mesela telefonu mu kendi görüntümü çevireceksin? ekrandan alıp video açsam acaba yansıtabiliyor muyum o şekilde? Yansıtabilirsin galiba. Yansıt, bir dene. O zaman buradan bir çıkayım. Nasıl yapacağım? Buna tıklayınca arka tarafı Ama istiyorsan, şey yap, telefonu çevir, o izleyeceğin şeyi o şekilde göster yani. Daha garanti İzleyeceğim olur. şey telefonda, yani izleteceğim şey benim telefonumda. Hımm. Kalp formunun hemen üstünde yapılmış tuzak sistemi. Yani adam kayayı öyle bir şekil dizmiş ki, öyle bir şekil yapmış. Altta en ufak bir hareket o kocaman kayayı senin üzerine böyle bir atom bombası gibi düşürür. Adamı pestil eder Evet. atar oraya. Peki sen onu arka plan olarak yandan seçip o videoyu arka plan olarak seçemiyor musun oynasın diye? İşte onu sordum abi. Ben şu an He bak, mesela atıyorum. olabilir Bu yani. ne? Yanda ayar var Şu ya, ne? ayara basıyorsun. Görüntüyü kapatıyor. Bu görüntüyü kapatıyor. Işıklandırma, rutuş,
Canlı videoyu gizle diyor. Efekt seçici, sesi kapat, çevir. Yok. Olsaydı ben size bazı işaretler de gösterdim. Tuzak nasıl olur? Kalbin tuzağı nasıl olur? Ve gözünüzle görürdünüz. Ekranın sağında dikey olarak ayarlar yok mu orada senin? Yok abi. Ha, yok. O zaman Olmaz. sende yok. Evet. Dur bir dakika. Şu altta bir işaret var. Bu ne? Gösterme, canlı yayın tüm mesajları gösterir. Yok. Olsaydı keşke yansıtırdım. Hı hı. Neyse saat de bayağı olmuş ya. Saat 11 olmuş Türkiye'de değil mi? 11:07 geçiyor. Hı. Vallahi abi ben yarın izinliyim. Ha, Sen ne yaparsın bilmem ama ben yarın uyurum abi. ben çalışacağım. Çalışmaya devam. Ben uyurum. Normalde burada da yarından sonra galiba tatilleri mi var? Resmi tatilleri mi var? Ne var bilmiyorum da. Gerçi resmi tatil bize ne yapacak? Biz yine işimize gücümüze bakıyoruz tabii. Evet. Ben seni Türkiye'de biliyordum bu aralar ama yanlış mı Yok biliyordum ya acaba? Türkiye'de değilim. Türkiye'de değilim. İşte Haziran'ın 10'unda bir mahkemem var. 20'sinde, 23'ünde mi ne? 20'sinde mi? Tam hatırlamıyorum. Bir mahkemem daha var. Geldiğim zaman bir daha gel git yapmamak için belki o 2 mahkemeyi de hani katılabilmem için Türkiye'de belki o kadar kalabilirim, o arada. Evet. Şey sistemi yok mu abi? Mesela uzaktan mahkemeye katılma sistemi. Yok, o normalde, aslında var da o buradan olmadı. Buradan olmadı. O yüzden Türkiye'ye gelmem lazım. Ben söyledim avukata, o buradan olmadı nedense. Evet böyle abi. Aynen öyle. Evet, neymiş bu? Araziye çıkarken belli ayetlerden rukiye koruyucu ayetler var biliyor musunuz Halit Bey demiş. Şimdi Halit güzel 2 abim. yıl tayinin yok değil mi? 2 yıl tayinin yok biliyor musun derken niye 2 yıl yok tayinin? Sadece Şimdi yurt abi ben içinde. yeni geldim ya bir yıl oldu geleli. Ya Hı. normalde bir süre çalışman lazım. Hı hı. Şimdi rukiye ayetleri aslında bir rukiye Peki hastaya sadece okunan yurt içinde. ayetlerdir. Hı. Fakat şöyle bir şey var. Eğer ağız akşama kadar dedikodu yapıyorsa, yalan söylüyorsa, vücut beden günah işliyorsa sen istersen orada otur, Kur'an'ı komple hatmet. Valla oradakiler otururlar, seninle dalga geçerler. Onlar ne giderler ne de seni çarpmaktan geri durarlar. Bir de onların İşte o böyle yüzden çeşitleri hani var. evet, Onların evet. Hani biz çeşitleri diyoruz ya vardır. bazen Dayak mesela atanlar var. Adamı böyle çevirip kölesi yapanlar var. Çeşit çeşittir yani. ondan sonra sen ne Ama olur sana bana şunu dayak atın diye tavsiye dayak atın edebilirim. diye gidersin böyle oraya değil mi? Dayak atanlar iyidir abi. Dayak atanlara insan denk gelse iyidir. Diğerleri çok kötü. Huyu değiştirirler adamda. Şimdi e, atıyorum bir sürahi suya Anladım böyle anladım. e, Burada denedik bir olmadı adet çünkü. bir adet Fatiha, bir adet İhlas, bir adet Felak, bir adet Nas okursan bir de evden çıkarken Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâi ve huves semî'ul alim. 3 defa bunu söylersen, 3 defa da Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah dersen ve sen de gerçekte yani günahlardan sakınan bir insan isen Allah'ın izniyle hiçbir şey sana yanaşamaz. Hiç Daha hocaya Türkiye'ye falan gerek yok. gelemedim. Daha Türkiye'ye gelemedim maalesef. Tamam kardeşim. Ama şunu diyoruz hani insanın itikadı, imanı böyle güçlü, kuvvetli olsun derken biz hani şunu kastediyoruz. Sadece o işlem yapacağı zaman normalde ağzında böyle süre, dua ne bileyim herhangi böyle bir laf geçmez, okumaz etmez. Böyle bir şey yapacağı zaman demin dediğin gibi sırf maslahat için,
sırf çıkar için sanki onları Evet. kandıracakmış gibi, yani haşa Allah kandırıyormuş gibi ve yanındaki insanları kandırdığı gibi böyle onları da kandıracağını düşünüp de birden böyle Müslüman oluverirler bazıları, tamam mı? Onlar işte kendilerini Evet. kandırırlar hâlbuki. Onların okudukları hiçbir şey fayda etmez. Yani kuvvetli olmak konusu dediğin zaman her zaman bu işin içinde olacaksın. Tamamen belki olamazsın ama en azından yani bir şekilde böyle o işin içinde olmuş olman lazım. Yani biraz bu konuları devamlı, hani, telaffuz ediyor olman lazım, okuyor olman lazım, biliyor olman lazım. Sırf o zaman değil. Onu demek istiyorum yani. Bizim insanlarımız maalesef öyle. Mesela çok böyle tanıdığım var benim. Adam ne namaz kılar ne bir şey. Üçkağıtçının, dolandırıcının önde gideni. Ondan sonra böyle bir şey istediği zaman veya piyango bileti aldığı zaman veya böyle bir maslahat, bir çıkar olacağı zaman adam birden evliya olur arkadaş ya. Herkesin önünde gitmeye başlar yani. Evet. Görüntüsü de değişir. Öyle insanlar biliyorum, tanıyorum. Ben bile bazen inanasım geliyor. Acaba ben mi yanlış biliyorum bu adamı tanıyorum diye düşündüğüm oldu. O kadar değişiyor insanlar. Ha, o istediği şey olmadığı zaman, piyango biletine para vurmadığı zaman eskisinden daha beter oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü artık hani olayı öğrenmiş, olmayacağını biliyor. Öyle insanlar var maalesef. Onlar her zaman aynılar, değişmezler. İşte kandırabildiklerini kandırırlar. Öteki türlü de hayatları kandırmakla geçer. Sanarlar ki birilerini kandırıyorum. Hayat aslında kendini kandıra kandıra ömür geçer. En son anlarlar bir şeylerin belki öyle olmayacağını ama artık işten geçmiş olur yani. Her şey bitmiş olur. Şu zaman var ya, şu ömür var ya, gerçekten zaman çok değerlidir yani. Abi Sadece zaten zaman değerli olmasaydı Allahu Teala zamanın üzerine yemin içmezdi. evet, Bunun üzerine zaman çok Asr değerlidir suresinde, gerçekten. Kur'an'da Asr suresine yemin ediyor Allah. Zamana yemin ediyor. Zaman insanın ömründeki en değerli şeydir. Her Evet. şeyden önemlisi yaşam açısından, ahiret açısından, ömür açısından her şeyden önemli şey zamandır. Şimdi senin de dediğin gibi abi, eğer insan günahlardan sakınırsa emin ol hiçbir hacıya hocaya gerek yoktur. Zaten insanın manevi dünyası da kuvvetlenir. Psikolojisi de kuvvetlenir. Efendime söyleyeyim, aurası da güçlenir. Hiçbir işte kötü enerji sana yanaşamaz bile. Ama ağzın dedikodu yapıyor, yalan söylüyor, iftira atıyor, işte içki içiyor, affedersiniz e, fuhşiyata yöneliyor. O kişi diyor ki valla beni çarptı. Valla çarpar seni yani. Seni çok kolay çarpar. Çarpar yani iyi ki sadece çarpmış yani değil mi? Yani hacı da çarpar, hoca da çarpar, şey de çarpar. Üç harfler de çarpar onu. Yani. Yani o yüzden düzgün yaşamak en güzelidir. Ne oluyor ya? Bir yağmur yağıyor var ya, fena ya. Dışarıda bir yağmur başladı. Ben de ne sesi, ne oluyor diyorum ya. Maşallah bu yıl Türkiye komple böyle abi. Her tarafta yağış var. Ya o şeyde ne oldu bak, ben hatta video da paylaştım. O yağmurları biliyorsun süzüyorlar da alıyorlar, yağmurların o şimdi yapamıyorlar onları. İklim eskiye dönmeye başladı. Normalde olması gereken bir şart, iklim Evet. şartları bunlar. Ama biz kuruluğa, kuraklığa, işte, boş böyle duman gibi bulutlara alıştırıldığımız için onları biz normal sanıyoruz aslında. Aslında Evet. normalde olması gereken de bunlar ama biraz daha değişik olmasının sebebi şu: çok eskiden beri iklimi bozdukları için iklim kendine gelme çabası içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani göller mesela kuruyan göller doluyor, işte, su çıkmaya yerlerden sular çıkmaya başlıyor. Yani, kendini yenilemeye çalışıyor iklim. Kendini yenilese asıl olması gerektiği gibi olacak. Şu an daha olamamış. Yani bocalama içinde şu anda. Yani her şey çünkü ya, neler yapıyorlar bildiğiniz gibi değil ya. Biz burada her şeyi Allah'tan sanarken, her şeye böyle, yani, ne oldu, mucize Allah'tan sanarken aslında insanlar bir şeylere müdahale edip teknolojiyle bazı şeyleri hallediyorlar. Kendilerine çeviriyorlar veya, işte, ne bileyim, dediğim gibi bulutları sağıp yağmurların suyunu alıp kuru kuru bulutları havalara gönderiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Gerçekten yani savaş bazı şeylere de yaradı yani. Bu gibi şeylere de yaradı. Ama bundan sonra ne olur bilmiyorum yani. Bundan sonra ne olur bilmiyorum.
Allah selamete çıkartır inşallah abi. Yani biz hep öyle diyoruz da hiç. Böyle abi sen Başkale dedin de Van Başkale mi abi? Sen şu an Van Başkale mi diyorsun? Oradan mı 3 metre Bizde kar kar yağdı? var diyor. Başkale'de 3 metre yağdı diyor. Van'dan söz ediyordur büyük bir ihtimal. Fırat, Dicle, Kızılırmak bizde diyor çatlasın diyor. Çatlasın. Evet. Ha, evet, evet. Öyleymiş. Evet. Neyse Van yarın ne Başkale. yapıyorsun? Yarın sen çalışmıyorsun herhalde. Abi ben yarın izinliyim. Yoldan geldim, dinleneceğim inşallah. İyi. O zaman yavaş yavaş yayını kapatalım arkadaşlar. Sorusu olan bir Tamam şey abi. varsa, bir arkadaşlarımız varsa göndermek Tamam istedikleri bir abi. şey. Telegram'a Peki. gönderebilirler. Anlatabiliyor muyum? E-mailden gönderebilirler. Videoların açıklama kısımlarını da link olarak vermişim. Her şeyi orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Buyur Geç Mete, oldu. dinliyoruz abi. Burada da geç oldu. Ondan sonra Türkiye'de de zaten daha geç. Yarın işimiz gücümüz var. Sizin de var. Yavaş yavaş kapatalım diye düşünüyorum. Mete Olmasa kardeşim yarın buyur, yine dinliyoruz seni. yapabilirsek yarın görüşürüz. Halit sen de müsait olursan yine görüşürüz. Yani O bakalım yarın şeylere de akşam bir olursa, bakayım. yarın akşam olmazsa abi cumartesi inşallah müsait oluruz hafta sonu. Olur. Cumartesi olmazsa yine görüşürüz. Daha iyi olur. En azından ertesi gün insanlar da işe gitmiyor olurlar. Biraz daha uzun yaparız. Tamam. Tamam arkadaşlar. Yayını kapatalım yavaş yavaş. Haydar Darsinal. Abi şunu bir yanıtlayalım. Şimdi bu Toprak kartalın duruşu üzerinden çok önemli. Kartalın kanadı açık vaziyette mi, kapalı vaziyette mi? Açıksa bulunduğu yerde değildir. Yükseğe, eğer bu yer alçakta ise yükseğe gitmen lazım. Eğer yüksek bir yerde ise baktığı yönde alçağa doğru takip edeceksin. İkinci işareti. arkadaşlar siz her bulduğunuz şeyi paylaşıyor musunuz birileriyle? Ben bunu buldum gösteriyor musunuz? Mete Tamam. 21. Tamam arkadaşlar, cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Göksel abi görüşürüz. Kendine iyi bak abi. Eyvallah. Eyvallah Halit. Görüşürüz arkadaşlar. Ya İyi görüşürüz akşamlar. inşallah. Cumartesi akşamı şey yapmaya çalışırız. Yayını uzun yaparız. Tamam abi. Tamam abi, Tamam. görüşürüz. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere Sen diyorum. de O şeye de bakacağım. teşekkür ederim. Sensöre de bakacağım. İnşallah bulabilirsem. Tamam abi. Benden habersiz Hadi alma eyvallah. ama. He? Okey verirsem öyle alırsın. Benden habersiz alma. Tamam. Görüşürüz abi, iyi akşamlar. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Allah'a emanet.